Evren, boşluktan değil bir hatırlayış sancısından doğdu. Matthias de Stefano'na göre boyutlar Tanrı'nın kendi sonsuzluğunda kaybolmamak için kurduğu birer aynalar labirentidir. Başlangıçta sadece o vardı. Bölünmemiş, kıpırtısız ve mutlak bir sessizlik. Fakat bu mutlaklık bir hapishaneydi. Tanrı kendi ihtişamını görebilmek için önce kendini parçalamalı, o parçaların içinde kaybolmalı ve en nihayetinde her bir atomda yeniden uyanmalıydı. İşte bu her birimizin o 12 katlı bilinç sarayındaki yerini hatırlama hikayesidir. Birinci boyut. Zifiri karanlığın bağrında zamansız bir irade uyandı. Bu, yaratanın "ben varım" dediği o ilk devasa niyet patlamasıydı. Birinci boyut sadece bir odak noktasıdır. Ne bir yönü vardır ne de bir alanı. Saf, ham ve mutlak bir odaklanma. Tanrı bu ilk kıvılcımda kendine sordu: "Ben neyim?" Ancak tek bir nokta kendi sorusuna cevap veremez. O sadece oradadır. Bu aşamada Tanrı tüm evreni bir atom altı parçacığın çekirdeğine sığdırmıştır. Fakat tek bir nokta ne kadar parlak olursa olsun yalnızlığın en saf ve en ağır halidir. Bir nokta kendi üzerine bakamaz. Kendisini gözlemleyebilmesi için bir başka noktaya, bir mesafeye ihtiyaç duyar. Durağanlık bilincin doğasına aykırıdır. Bilinç ancak hareketle nefes alabilir. İşte bu kendinden dışarı taşma arzusu tekin noktanın bir hat boyunca uzamasına neden oldu. Nokta kendi sınırlarını parçalayarak dışarıya sızdı ve böylece varoluşun ilk çizgisi çekildi. İkinci boyut. Nokta uzayıp ilk çizgiyi çizdiğinde evrenin ilk dramı başladı. İkilik. Artık sadece burası yoktu. Bir de orası vardı. Tanrı artık kendini iki uçlu bir gerilimin ortasında buldu. Eril ve dişil, ışık ve karanlık, pozitif ve negatif. Bu boyut bilincin karşıtlıklar üzerinden kendini tanımladığı bir gölge oyunudur. Burada derinlik yoktur. Her şey sadece bir yüzeyden ibarettir. Ruh bir aynanın dış yüzeyindeki silüet gibidir. Sağa sola gider ama asla aynanın içine sızamaz. Lakin iki boyutlu bir dünyada yaşamak bir kağıt üzerine hapsolmak gibidir. İki nokta arasında gidip gelmek bir süre sonra ruhu bir kısır döngüye mahkum eder. Tanrı bu düzlemde yansımasına bakarken fark etti ki gördüğü şey sadece bir hayaldi. Ona dokunamıyordu. Sadece yüzeyde kalan bir bilinç deneyimin tadına varamazdı. Ben ve öteki arasındaki o boşluğu doldurmak, o hayale bir ağırlık, bir doku ve bir his kazandırmak kaçınılmazdı. Ruh sadece bakmaktan yorulmuştu. O hayalin içine girmek, onunla çarpışmak ve o ağırlığın altında ezilmek istiyordu. Bu somutlaşma tutkusu düzlemi bükerek yukarı doğru bir hacim yarattı ve madde dünyasının kapıları aralandı. Üçüncü boyut. Bilinç kaskatı bir gerçekliğe uyandı. Üçüncü boyut bizim gerçek dünya dediğimiz o muazzam illüzyondur. Çizgiler birleşip küpleri, kareler, küreleri oluşturdu. Ruh, et ve kemikten bir giysiye büründü. Burası yaratanın kendi tanrısallığını tamamen unuttuğu yerdir. Çünkü eğer tanrı olduğunuzu bilirseniz gerçekten korkamaz, gerçekten acı çekemez ve gerçekten sevemezsiniz. Ayrılık hissi burada o kadar yoğundur ki bir insanın elini tuttuğunuzda bile ruhlar arasında aşılmaz bir uçurum olduğunu sanırsınız. Ancak bu muazzam sahne her şeyle donmuş bir heykel gibidir. Bir heykel ne kadar kusursuz olursa olsun bir hikaye anlatamaz. Zaman akmazsa değişim olmaz. Değişim olmazsa öğrenme olmaz. Ruh kas katı bir bedenin içinde kımıltısız kaldığında statik olmanın ölümüyle yüzleşti. Bir çiçeğin açışını görmek için zamanın akması, bir kararın sonucunu görmek için bir sonranın olması gerekiyordu. Donmuş anları birbirine bağlayacak bir akış ihtiyacı, zamanın bir nehir gibi madde dünyasının içinden geçmesine neden oldu. Dördüncü boyut. Zamanın gelmesiyle evrene hikaye girdi. Artık anlar bir tesbih tanesi gibi diziliyordu. Dördüncü boyut sadece saatlerin tik takları değildir. Burası arzuların, rüyaların ve astral düzlemin alanıdır. Burada madde henüz tam katılaşmamıştır. Bir düşünce bir canavara, bir korku bir cehenneme dönüşebilir. Ruh
Bu boyutta duygularının efendisi mi yoksa kölesi mi olacağını öğreniz. Burası kolektif bilinç dışının, atalardan gelen travmaların ve bitmemiş hesapların katmanıdır. Lakin zaman ve duygu insanı sonsuz bir labirente sokar. Ruh, geçmişin yasını tutmaktan ve geleceğin kaygısını çekmekten yorgun düştü. Zamanın bir hapishane olduğunu, duyguların ise insanı hırpalayan bir fırtına olduğunu fark ettiğinde bu kısır döngünün ötesine geçme arzusu doğdu. Sadece anlarda yaşamak yetmiyordu. O anların üzerindeki o büyük birliği görmek gerekiyordu. Ayrılığın getirdiği acı dayanılmaz bir noktaya ulaştığında bilinç kalbinin derinliklerindeki o kadim bağlantıyı hatırladı ve bu hatırlayış zamanın ötesindeki birliğe kapı açtı. Beşinci boyut. Burada ayrılık illüzyonu tamamen çöker. Beşinci boyut, Tanrı'nın aynadaki yansımasına dokunduğu ve parmaklarının kendi tenine değdiğini hissettiği ilk uyanıştır. Sevgi burada bir duygu değil, evrensel bir fizik kuralıdır. Zaman artık bir hapishane değil, ruhun üzerinde gezindiği bir haritadır. Her şey şimdidedir. Acı sadece bir öğrenme aracı olarak hatırlanır ama artık ruhu yaralayamaz. Bilincin bu seviyede genişlemesi ruhu evrenin nasıl kurulduğunu anlamaya itti. Birliği deneyimleyen ruh bu birliğin arkasındaki gizli tasarımı, o muazzam mimariyi merak etmeye başladı. Sevginin dokusunu oluşturan o görünmez iplikleri, o kutsal matematiği görme arzusu bilinci geometrik bir gerçekliğe taşıdı. Altıncı boyut. Burası Tanrı'nın zihnindeki şablonlar katmanıdır. Altın oran, yaşam çiçeği ve Metatron küpü burada titreşir. Bir galaksinin sarmal yapısı ile senin parmak izin buradaki aynı kutsal formdan beslenir. Altıncı boyut, evrenin kaynak kodlarının yazıldığı yerdir. Burada düşünce bir mimarın çizimi gibi anında ışık geometrisine dönüşür. Ancak geometrik formlar ne kadar kusursuz olurlarsa olsunlar hala sessizdirler. Mimari canlanmak için bir titreşime, bir hayata ihtiyaç duyar. Statik formların arkasındaki o dinamik gücü, o ilahi nefesi hissetme ihtiyacı geometrinin sesle dans etmesine yol açtı ve evrenin şarkısı duyulmaya başlandı. Yedinci boyut. Yedinci boyut evrenin bir orkestra gibi tınladığı katmandır. Tanrı ol dediğinde o söz bir ses frekansı olarak buradan yayıldı. Işık bile buradaki devasa ses dalgalarının bir türevidir. Her varlık, her gezegen kendi özgün şarkısını söyler. Yedinci boyut ise bu şarkıların birleşip o büyük om sesini oluşturduğu yerdir. Bilinç burada saf bir frekanstır. Boşlukta yankılanan ilahi bir nefestir. Bu devasa senfoni akarken hiçbir notanın kaybolmaması gerekiyordu. Çalınan her ezginin, yaşanan her deneyimin bir yerde korunması, evrensel bir belleğe işlenmesi zorunluluğu doğdu. Sesin uçuculuğu onu sabitleyecek sonsuz bir kütüphaneye ihtiyaç duydu ve böylece her şeyin kaydedildiği o büyük hafıza alanı oluştu. Sekizinci boyut. Evren hiçbir şeyi unutmaz. Sekizinci boyut her bir atomun hafızasıdır. Yaşanmış her aşk, dökülmüş her damla gözyaşı bu boyuta silinmez bir mühürle kazınmıştır. Zamanın dairesel olduğu, başlangıç ve sonun aynı sayfada yazıldığı bu kütüphanede ruh tüm enkarnasyonlarını tek bir bakışta görür. Burada yargılama biter, yerini mutlak bir anlayış alır. Lakin sadece hatırlamak yetmez. Bu devasa bilginin bir amaca hizmet etmesi, bir düzen içinde yönetilmesi gerekir. Bu kadar çok deneyimin ve ihtimalin bir dengeye, bir kozmik adalete ihtiyacı vardı. Bilgi, kendi otoritesini ve yönetim mekanizmasını yaratarak sistemlerin kaderini tayin edecek o yüksek bilince evrildi. Dokuzuncu boyut. Burada bireysel kimlik tamamen geride kalır. Dokuzuncu boyut, galaksilerin ve ruh soylarının kaderini dengeleyen o büyük konseyin seviyesidir. Buradaki varlıklar evrensel yasaların bekçileridir. Onlar için bir yıldızın ölümü veya bir uygarlığın doğuşu sadece büyük bir nefes alıp veriştir. Kaos gibi görünen her şey buradan bakıldığında kusursuz bir düzenin parçasıdır. Bu muazzam düzenin bile bir sınırı vardır. Mevcut evrenin tüm yasaları öğrenildiğinde bilincin daha ötesini, başka nelerin mümkün olduğunu keşfetme arzusu uyanır.
Bu evrenin sınırlarını zorlamak ve yeni yaratılış tohumları ekmek isteği bilinci mevcut gerçekliğin son kapısına, yani yaratılışın rahmine fırlattı. 10. boyut. Yaratılışın rahmi ve yeni ufuklar. 10. boyut bizim bildiğimiz gerçekliğin bittiği yerdir. Burası her şeyin içinden çıktığı ve her şeyin geri döndüğü kozmik rahimdir. Maddeye dair son kırıntıların ışığa dönüştüğü bu yoğunluk noktasında Tanrı yeni evrenlerin tohumlarını atar. Burası yaratıcı olmanın ne demek olduğunun mutlak idrakidir. Başka fizik kurallarının, başka algı biçimlerinin doğduğu o mucizevi eşiktir. Ancak yaratmak bile hala bir eylemdir. Bilinç, yaratıcı ve yaratılan arasındaki o son ince perdeyi de kaldırmak, eylemi bırakıp sadece olma haline geçmek istedi. Ayrı ayrı evrenler yaratmak yerine tüm evrenlerin tek bir ışık bedende birleştiği o mutlak bütünlüğe duyulan özlem, bireysel yaratıcılığı kolektif bir tanrısallığa dönüştürdü. 11. boyut. Burada artık ruhlar veya konseyler yoktur. Sadece tek bir, devasa ve parlayan ışık vardır. 11. boyut evrenin sinir sistemidir. Bir galaksideki bir düşünce, diğer uçtaki bir atomda anında yankılanır. Burası Tanrı'nın kendi bedeni, kendi ışığıdır. Ayrılık o kadar geride kalmıştır ki tek bir hücre olduğunuzu bile unutur. O devasa organizmanın kendisi olursunuz. Fakat en parlak ışık bile bir varlık belirtisidir. En son aşamada bilinç, ışık olmanın bile ötesine geçmek, o ışığın da kaynağı olan sessizliğe dönmek ister. Işığın ve karanlığın, varlığın ve yokluğun birleştiği, hiçbir tanımın kalmadığı o mutlak huzura duyulan ihtiyaç, bilinci çemberin sonuna, başladığı noktaya geri taşıdı. 12. boyut. Mutlak bir ve çemberin kapanışı. Ve yolculuk bitti. 12. boyut, Tanrı'nın aynayı kırmadan önceki ve kırdıktan sonraki halinin birleşimidir. Başlangıçtaki o "ben neyim" sorusu artık sorulmaz. Çünkü cevap her boyutun her bir zerresinde zaten yaşanmıştır. Burası mutlak sessizliktir. Tüm seslerin, tüm renklerin, tüm acıların ve sevinçlerin tek bir potada eriyip hem hiçlik hem de her şey olduğu o paradoksal noktadır. Çember kapanır. Tanrı kendine dair anlatacağı tüm hikayeleri bitirmiştir ve bu sessizliğin içinde yeni bir "ben neyim" sorusu uyanana kadar her şey sonsuz bir huzura kavuşur.